Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, GamersTv ekranlarına ve yepyeni bir Rainbow Six videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ekranın sağ üstünde gördüğünüz yakışıklı adam, Türkiye'nin en iyi Rainbow Six oyuncularından bir tanesi benim nezdimde. Bence insanlar da öyle Eyvallah. düşünüyordu. Sevgili Emre bugün bu videoda benimle Merhabalar. birlikte. Emre ile birlikte bugün şimdi Rainbow Six Siege'in 23 dakikalık yeni sezon duyurusu Crystal Guard. Aslında sezon mu diye mi geçiyor yoksa yepyeni bir yılın yeni sezonu. Doğru. Yepyeni bir yılın 6. yılın 3. üçüncü sezonu. Aynen. Evet. Bir türlü Türk operatör gelmeyen Rainbow Six'te işte farklı memleketlerden operatörler geliyor. Aynen. Ne yapalım, hani biz de onlarla yetiniyoruz. İnşallah bir gün Kader. Türk operatöründe gelmesi dileğiyle. Bu sezonun adı Crystal Guard diye geçiyor. Yeni bir saldırı operatörü gelecek ve oyuna bir sürü yenilik de geliyor Rainbow Six Siege'in bu sezonunda. Ben dedim ki hani halihazırda bunu zaten üstüne konuşmasam olmaz. Bir de oyunu çok daha iyi bilen, benden çok daha iyi bilen birisi, sürekli oynayan birisi de. Estağfurullah. Estağfurullah, yok kardeşim, öyle zaten. Sen daha iyisin. Estağfurullah. Kabul et artık. Olsun. Sen daha iyi oynuyorsun. Estağfurullah. Oyunu sürekli oynayan Emre en azından nelerin değiştiğini çok daha net şekilde aktarır diye düşünüyorum. Emre'nin YouTube Aynen. kanalında Rainbow Six videoları, içerikleri üretiyor kendisi. Sen Twitch'te yayın yapıyordun aynı zamanda, değil mi? Aynen. Hem Twitch hem Twitch'te de YouTube yayın yapıyor. Ben aşağı YouTube kanalının linkini bırakacağım. Oradan siz Emre ile haşır neşir olur, tanışır. Rainbow Six ile ilgili daha detaylı içeriklere de ulaşırsınız. İlerleyen videolarda Emre ile birlikte artık yeni sezonda dereceli maçlar yaptığımız oyunları da görürsünüz efendim. Emre'cim, hazırsan eklemek istediğin bir şey Ben yoksa hazırım. başlatayım. Hadi bakalım. Bu Bakalım, arada yani güzel bir video. 23 dakika ama su gibi geçecek diye düşünüyorum. öyle düşünüyorum ben de. Ben bu video sunumu izlemedim ama operatörü oynadım. Ubisoft'un özel bir etkinliğinde operatörü oynadım. Ben bu sunum kısmına yetişememiştim işlerimden dolayı. Emre de zannediyorum izlememiş. Dün hani sen mola vermişsin anladığım kadarıyla. İkimiz için de Aynen. şey olacak. İlk defa izleme ve tepki gösterme. Güzel şeyler var aynı yani. olacak. Duyumlar aldım. Bakalım abi. Haydi Bakalım. let's go. Başlasın. Today. And to kick things off, let's get a first introduction to our new attacker Osa and some of the other changes coming with Crystal Guard. Evet, yeni karakterin adı Take it Osa. away, Chris Waters and Ubisoft News. Hadi bakalım. Rainbow Six Siege is introducing some new hardware with the reveal of Crystal Guard, and it's giving the attackers a chance to do some constructive redecorating. A new operator named Osa has designed transparent, bulletproof shields that she can deploy in windows, doors, or the middle of the floor. Can she give her attacker allies Daha the power geçenlerde to aklıma gelmişti, reinforce yemin a ediyorum position ya. and turn the map to their Yani advantage? işin güzel Or tarafı will the barikatları da direkt defenders açabiliyor. Evet, right aynen through her öyle, direkt hem de. plans? Ve o açtığı o sırada Crystal gelen Guard is kurşun also bringing zarar vermiyor. operator Aynen. balance tweaks to IQ, Fuse, and Twitch. Çeşitli A flashy rework değişiklikler to var. flashbangs IQ and map çok güzel. updates to Clubhouse, meta'ya giriyor artık ya. Coastline, and Bank. Aynen. IQ Osa Üç Meta'yı- harita joins Team rework'ü var. Rainbow as a Evet. medium speed, medium armor attacker. She can Aa, protect 2'ye herself 2. and her allies with her Talon 8 clear shields. This gadget brings a little bit of defense to the offense, as Osa can set it up to offer bulletproof cover in otherwise exposed positions to help attackers dig in and push on. But as you can clearly see, there are some big differences between the Talon 8 and the Defender's deployable shields. While they're roughly the same size, the Talon 8 is taller and protects Osa's head when she carries çok it, iyi. unlike the Çok deployable iyi. shield. Also, Yani it's see-through. Blitz Shield'ı gibi You de can see your kullanabiliyoruz. enemies O and they bayağı can see avantaj you. veriyor. Usually when this happens in Siege, someone is dead almost immediately. But the Talon 8s can create some pretty intense stare downs. Osa's shields can establish angles in key doorways, down lengthy hallways, or from the bottom or top of a window, as she can deploy them while on rappel. Konumlandırabiliş And if şekli there's de a çok iyi bu breakable arada. barricade where she Aynen. wants to deploy it, Camın anyone üstüne on bile the other koyabiliyor. side is in for Aynen a öyle. fun Aşağıdan surprise. kesecek açı bırakıyor mesela. Bak, And Okay. much like Mira's black mirrors, Osa's shields have a pressurized canister that can be punctured to drop the shield entirely. Osa brings a lot of utility to help modify the battlefield to her allies' advantage and set up formidable fortifications to give the defenders a taste of their own medicine. Along with Osa, Crystal Guard is bringing map updates to Clubhouse, Coastline, and Bank, operator balancing tweaks to IQ,
fuse and twitch, as well as a few Artık more reinforced improvements duvarlardan that the da team is very fuse excited to atılıyor. share with you. So O da çok we'll hoş send it mesela. back to Fuse'da Camille bayağı bir and renk on with the katacak. Çünkü show. Fuse Kesinlikle. bayağıdır oynanılmıyordu. Şimdi buraya kadar bir konuşalım. Yeni karakterin adı Osa. Saldırı operatörü. 2 hızı, 2 de zırhı var. Yani orta segment rahatlıkla Aynen. hareket edebilen bir karakter. Jackal'ın silahı var. Termite'ın silahı var. Aynen. Smoke bir de Claymore'u var. Bence saldırı için gayet kafi operatörlerden bir tanesi. Hani Aynen. oyunun saldırı tarafında da savunma tarafında da gidişatını değiştirecek bir karakter. Ne düşünüyorsun? Abi şimdi şöyle bir şey var. Geçtiğimiz sezonda yeni bir mekanik geldi. Artık mira camlarına bıçak attığınızda ya da dipçik attığınızda mira camı kırılıyor. Ama Hı hı. cam Buzlanıyor böyle. duruyor. Buzlanıyor. Aynı muhabbet. Maestro kemiği için de geçerli. Hı hı. Bu operatörde de var. Mesela shield'ı koyduktan sonra cama vurup camı buzlayıp bir görüntü engeli de oluşturabiliyorsunuz. Yani çok fazla strateji ekleyecek oyuna. Bakalım ilerleyen süreçlerde kesinlikle community çok daha çılgın şeyler gösterir bize. Ama Kesinlikle. şu anda bile çok çok güçlü bir atak operatörü. Çünkü elinde tutarken de ilerleyebiliyor. Aynı Blitz gibi Hı hı. ve mermi geçirmemesi çok büyük bir avantaj. Bakalım Ee, nasıl olacak. C4 ile patlatılabiliyor. Impact Aynen, Grenade'de de Impact'le. galiba. Impact'le de etkisiz hale Evet, getirebiliyorsun. evet. Camı kırabiliyorsun. Ama onun dışında Evet. mermiler etki etmiyor. Mermi kesinlikle geçirmiyor. Saldırı tarafından da mermi geçirmiyor. Savunma tarafından da mermi geçirmiyor. Aynen. Başka tabii ki işte Taçanka'nın alev atabilme özelliği o camın arkasına alev atarak hani belki bir problem oluşturabilir. İşte Aynen. gene smoke atıldığında cam smoke'u etkilemiyor. Gene smoke'un zehrinden etkilenebiliyorsun. Aynen. Gibi durumlar ortaya çıkmış bu karakterle. Keyifli gözüküyor. Bence saldırı tarafına renk katacak diye düşünüyorum. Eğlenceli duruyor ya. Ben uzun zaman sonra gelen güzel atak operatörlerinden Yeniden bir bir tanesi. tanesi. Aynen. Ben Bir de shield yoktu ya hiç. O da çok güzel kesinlikle. olacak Bak yani. 2 hafta ya da 3 hafta önce bir canlı yayında Rainbow Six oynuyorduk. Dedim ki ulan saldırı tarafına Monty dışında böyle bir tane şey lazım. Yani kalkanlı bir karakter lazım ama hani Blitz gibi falan değil. Böyle hakikaten Aynen. hani işte bir cama kapıya engel koyabilecekti. İçime doğmuş yani. Valla bunu ben hani Rainbow tarafıyla da çok aşırı neşirim de hiç öyle bir şey duymamıştım. Güzel oldu yani. Hadi bakalım. Now that you've had a look at Osa in action, I know the wheels are turning because now we have an attacker that's building things up instead of tearing them down. For more on who Osa is and how she's shaking things up, here's game designer Emilian Lomé and writer Simon Ducharme. Hadi bakalım. Osa'yı tanıyalım biraz. Burada hikayesinden bol bol bahsedecek Aynen diye. öyle. Evet. Osa's gadget is the Talent Shield. The Talon Talent Shield kalkanı. is our attempt to provide for the attacking team something that is more common with the defender playstyle, which is a deployable gadget, something that you use to fortify a position. This original offensive attack and defense is still quite strong, but we also know that attacker in Rainbow Six Siege needs to secure the map. Mesela böyle güzel yanları da var. Arena Evet. gate'ini de kapatacak. Flank Çok watch çok was iyi beyond abi. that. And the idea of bringing a gadget that inherently feels Smoke like a atmak, el defender bombası atmak gadget zorunda that on the kalmayacaksın ya da attacking drone side atmak zorunda. allows us to Aynen. reinforce that playstyle. So what we want to see is, as an attacker, I've secured a position, I deploy the shield, this is mine, this is my 45 position, this is like this outpost in defender's territory from which I can now cover my teammate, I can now execute on site, I can throw smoke for this position, I can hold position in angles that before were not available to my team at all. You can equip the Bomba shield olarak in your neyi hands vardı Emre? and Dikkat ettin mi move ona? with Az the önce sen shield. söylemiştin. Claymore'la Smoke var. Smoke var. Less strong. Okey. Aynen. So you are at least as vulnerable as a blitz shield, for example. Üzerine bir But de el compared to bombası a blitz olsaymış. shield, you can have charge, Ya, o da you artık can yani. upgrade them with your own shield. So Onu she's not çok güçlü designed to yapardı be ya. used that way at all. You can be safe for a little while by the time to place your shield, but Ya not much more. kapıyı We wanted koyduğun the anda full düşman sana ateş etse de mermi yememen müthiş bir both olay. sides of the Aynen. shield. We believe this Gerçekten is a müthiş bir very olay. interesting Şey gameplay tarafı var. element. Kalkanı tekrar da alabiliyorsun. Evet, yani evet, aynen yerini öyle. değiştirebiliyorsun. Baksana abi çok iyi ya şu olay. Invaluable. Because it's bulletproof glass shield and now bak böyle bir siege durum da var bulletproof tabii. glass can be Aynen. shattered. Attackers can use that as well. The security window on Clubhouse, for example, is looking towards bedroom and master bedroom and gym.
And you don't really want the Kendine defender bir to alan use it, so you can place your oluşturabiliyorsun own böyle. shield there, Aynen öyle. shatter your Ama own savunma shield, your oyuncusu da own gidip damage, kırarsa and aslında shunt the line saldırının side. için That avantajlı shattering olan o effect, cam even though it's savunma more için or less avantajlı hale intended geliyor. as a counter available Bir de üstten C4 atarsan is a tool that the içerideyken attacker can bam. use in a clever way, Adamın and aklı I'm gider sure yani. there are many more options that we'll see happen in the future. Dediğin gibi So you have to be community very oynamaya careful başlayıp bir because şeyleri defenders will be çözdükçe able to get rid of çok your daha shield. fena şeyler They can use gözükecek. impact grenade and C4. Olasılık çok Those fazla ya are bu oyunda. explosive. O They're çok gonna wipe the hoş. shield right away if you're Hop, behind it gitti and the shield. C4 explodes, Impact'la you're in a very gidiyor. tough spot. C4'la Aynen. gidiyor. Oh. Tashanka, Lokum mu? smoke for example, if they see someone and they will because the shield is Aa, bak transparent, bahsettiğim they olay. can literally smoke you out. And that's very risky for you. So Osa is not a guaranteed safe spot. Okay, so for loadout, we've used weapon that Sadece you are kurşun very geçirmez familiar bir with. cam The first yani, one başka bir is şey the yok 5.56 aslında. from Thermite. Aynen, burada da It's ayrıntılı AR, Very gösteriyor. powerful weapon, but so far only Thermite get to use it and it has a very specific role. So we want to see how this weapon behave on a very different operator. Second one is Pistolü the biraz şey ama PDW9. So abimiz that's the açıklayacak SMG şimdi from Jackal. pistolün nedenini. This is to give you a more aggressive option. Bu silahı çok without seviyorum fear. ya. And I think Çok people that hoş. are going to choose one or the other are going to play Osa very differently, and that's definitely the point. And finally, for the secondary weapon, she has the PMM. That's because I like the PMM. I'm going to have the PMM. Sırf abi seviye diye koymuş yani. Aynen, Başka bir PMM. nedeni yok The yani. Claymore, because having the Claymore to at least Seviyorum, öyle protect istedim itself from oldu. flanks is definitely something useful. And then you have the smoke grenade. That was a suggestion we got from pro workshops, where our professional player advised us to use this because having this shield as a fortified position and an advanced position allows you to drop your smoke on site from a much closer position. And it's very interesting. Like this idea of having the shield as a way to support the push, support the execution, and eventually reuse the shield as a way to defend the diffuser once it's planted is very interesting. As far as role goes, you can make her in the same category as a nomad or tam onu Gridlock. diyecektim. She's very Nereye different, koyabiliriz very diye. different. But if we really want to put a word on it, she would be similar to Deuce because she is here for map control. That being said, since Bu karakter biraz da şey gibi olmuş hakikaten, harita kontrol dediği için. Mesela sen bir maçta 10 kill alıyorsundur ama 1 kill 2 kill alan adam şu camla sana vereceği infolarla, sana sağlayacağı o Büyük korumayla destek. büyük destek sağlayacak dediğin gibi. Büyük destek. Onu da işin içerisine katıyor oyuncuyu da yani. Evet, hadi bakalım operatörün hikayesi neymiş? Osa is a character that's been behind the scenes of Rainbow for a while now because Nighthaven has always been known for its top of the line technology. She's actually the one who designs most of it. So That's so cool. she's Nighthaven's tech genius. She founded their R&D department called Quantum Concepts and Robotics, or QCR for short. Callie's Ar-Ge'den Level, sorumlu Mai's ablamız. Bak Magnet, Aruni'nin Irving's kolunu Prosthetics. zamanında o She yapmış. made those things. Osa's from Croatia. Vamai'nin her name is özelliğini actually Evet, falan. Vamai'nin Katarina özelliğini. Yankovic. Yani Rainbow Six Her dünyasında family, the bildiğimiz Yankovic, birçok are owners of teçhizatın an yapımından international sorumlu voiceover ablamız. brand. Grant is Yenilikçi. the one that basically raised her and put her through Hırvat bir school, karakter. showed her how to Aynen. make toys, and eventually, led her to her passion for making things and engineering. And then another interesting thing is Osa's code name, which is Croatian for wasp. It doesn't really have anything to do with her career or her path or anything that she does. It's a symbolic thing. She chose the name herself because she feels like other people see her as like Burada çok standoffish Valorant'taki and Jet'e hostile benzetiyorlar. almost. Bu But really she duruşuyla. just wants Saç people to know that bakımından. she's just Ama very ön protective taraftan of her bakınca personal life, bambaşka and Aynen if you öyle. give her space, she'll give you space as well, and she'll respect you. Jet ve Volkaire'ın For karışımı map gibi. reworks, the level design Şimdi burası artık aslında bir önceki sezon ve daha önceki sezonlardaki haritalar ve yenilenmelerini içereceği için buraya geçmeden önce sana şunu söyleyeceğim. Şimdi Osa'yı tanıdık, yapabildiklerini gördük, tamam, güzel operatör, eyvallah. Şimdi abi geçen sezon oynadın, ne kadar, kaç saat, ne kadar oynadığını bilmiyorum. Ben şöyle bir şeyim abi, ben oyuna girdiğimde çok fazla bu değişmiş, şu değişmişe bakamıyorum. Ben adam vurayım, maçı kazanayım, çıkayım kafasındayım ya. Ya da ondan keyif alayım, çıkayım. Ama sen daha teknik detayları bilebildiğin için geçen sezon ne eksik vardı Rainbow'da? Yani Thunderbird'ün geldiği sezonda ne eksik vardı? Yani şöyle çok büyük bir eksiklik dediğim bence bazı operatör skinleri kamuflaj etkisi yaratıyordu. Yani bir objenin arkasındayken ya da önündeyken kişiyi görmek zor oluyordu. Zaten oyuncuların da en büyük şikayet ettiği durum buydu. Ya o kostümleri oyundan kaldırın ya da buna alternatif bir çözüm getirin diyorlardı.
Ona alternatif çözüm de aslında bu sezon gelmiş. Bir de kişiye de sunmuşlar. Şimdi birazdan ayrıntılı olarak söylerler zaten ama videodan gördüğümüz kadarıyla operatörlerin dış kısmında biraz parlaklık eklemişler. Böylece siz herhangi skin'i kullanıyor olsanız bile, herhangi bir kostümü kullanıyor olsanız bile yine de karakteri çok rahat görebileceksiniz. Uzaktaki karakterleri de ayırt edebileceksiniz. Bu en büyük eksikliklerden bir tanesiydi ki onu da tamamlamışlar. Bir de metanın dışında olan operatörler artık metaya girecek. Bu yeni gelen operatör sayesinde. Çünkü atak tarafında hep bir Thatcher banlı, Thatcher banı, Evet. Thatcher banı. Belki de bu operatörün gelmesiyle bunu banlayıp Thatcher'ı potansiyel olarak oyuna sokarlarsa ya da mesela Twitch'i göreceğiz birazdan, IQ'yu göreceğiz, Fuse'u göreceğiz. Çok büyük değişiklikler alıyor. Belki de o operatörler banlanmaya başlayınca daha opsiyonel seçenekler açılacak. Hep beraber göreceğiz. Yani Osa'nın mesela şeyi çok hoş. PDV silahı çok hoş. O silah SMG sınıfı olarak geçiyor. Evet. Benden bir tavsiye, ona bir de yatay tutamaç takarsanız ana silahtan çok çok daha hızlı açılıyor. Zoom'a çok çok daha hızlı geçiyor. Yani siz shield'ı koyduktan sonra çok kolay bir şekilde içeriye pushlamanızda, silah geçmenizde hızlı olacaktır. Yani bunlar büyük eksikliklerdi. Bakalım Bu şimdi. eksiklikler tamamlandı yani. Şimdi bu 9. dakikadan sonra bu eksikliklerle ilgili neler yapmış Rainbow. Bir de Aynen. tabii ki her zaman oyuncuların şeyi abi, hile azalsın, bug'lar kalksın. Aynen. Bir de bir keşke bir de server açılsa. Onlar artık klasik oldu abi ya. Türk Bunlar operatörü aynen. gelsin. Aynen, bu 4 madde bak. Bug olmasın, Aynen. hile olmasın, server açılsın, Türk operatörü gelsin. Bu 4 madde zaten arkadaşlar o Artık. oldu olası var. Onlar Aynen. bir gün olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama onun dışındaki detaylarla ilgili geri dönüşlerde neler yapmışlar Emre'den de duyduk. Bakalım şimdi onu görelim. Team usually takes a Bir de hammer harita to make rework'leri big tabii Evet. onları da changes to şimdi one map. göreceğiz. For Çok this güzel season, bu arada they're harita trying something rework'leri. new Hadi and bakalım. breaking out Nelere their gelmiş bir scaffolds görelim. for some precise updates to 3 maps. Jeremy Doset is here to talk about the map Favela'yı buffs çok to beğenmiştim ben Clubhouse, mesela. Favela çok güzel Coastline, olmuştu. and Bank. Aynen. Ben bol bol oynuyorum Favela'yı ya. Eğlenceli bence harita. Bence de. All we were going to do is move a bomb into stage Ah. next to bar. Ah. and do it Buraya bir fast. kapı So we added eklemişler. a doorway Güzel. Bak in sen. between bar and made the flow an awful lot nicer and better, so it's easier to defend. And then Artık burası whilst we were looking savunulacak. at it, we cleared out Aynen. a path through Vay. chemist from main gate, turn right. Çok We iyi. went through and actually put a path through there as well. So now you can actually navigate like a full 360 around the map. Binalar rather than arası geçişler having to rappel eklemişler, up o da over çok buildings. hoş. Çok iyi. We went through Ara and sokak cleaned up a yani. lot of issues Parkur with yapmaya that gerek map. kalmadı With the artık. tech being Aynen. updated, it means sounds better, lighting's better, you know, propagation and gadget deployment's better. But for Clubhouse, that was it. It was just moving the bomb. So we Çok hope sevdiğim bir it's gonna haritadır get ya fixed a burası. little bit more. Güzel dokunuşlar. So Coastline, the changes were Burası are da much çok bigger. hoş. We added Cam a kalkmış. Aa. Cam door yerine on the artık outside duvar of var the orada. VIP, Direkt dışarıya which açılıyor. means there's access Vay. from the deck Vay, çok iyi. in now. And then we added rappels up from the DJ deck to the roof, just underneath purple tops. Çatıya da Then çıkabiliyoruz. courtyard, we made Vay. changes where originally the windows couldn't Buraya be da barikat barricaded. eklemişler. They're actually now barricadable, which makes a huge difference because you can block off lines of sight towards Çok a bomb güzel site. abi, That's- çok that's güzel. on all the floors. The other thing that changed a Şükürler little bit olsun is ya. down in the kitchen with service entrance. So we've added a little... Aa! Burada demir parmaklıklar vardı. Evet, Oradan kaldırmışlar. mermiler falan geçerken Aynen çok öyle. sıkıntı oluyordu. Burayı da da kaldırmışlar. kaldırmışlar. Çok iyi abi. Çok güzel, helal olsun. Take advantage of the site. The bombs moved slightly, but not too much. Walls are redone, destruction's redone, everything's brought up to the standard that we actually want it to be at now. So it's a great quality of life change. Bank's Burası been a çok long hoş. time coming. We rebuilt it from the ground up. Aa, All the walls bankayı ne are yaptılar exactly in the acaba? same place. You know, maybe 5 centimeters different. Zeminleri Aa, cilalamışlar. zemin You know, cilalanmış. maybe gave you a little bit Bazı too yerleri much of a kapatmışlar view. böyle. Çatıları The Güzel. vesaire. windows from, Mesela exterior burada garage. camları hepsini kale kapatıp- vuramayacak Close artık. off, so shooting to Aynen. banana Oha çok iyi. is Oh be harder. şükürler olsun. Adding cover to banana, so it's cover, non-cover, cover, non-cover. Also, there used to be a big pile of filing cabinets right at main entrance. We took those out and put a doorway there. So now you've actually rather than Lobi staying tarafına from da the bir tane double küçük doorway giriş from entrance, eklemişler. you've Aa, actually got orayı an option görebileceğiz mi to go acaba? through. So if you are pinched, you Galiba are having a göstermiyordu gunfight, burada. you can actually have two Hayal people meyal and actually take hatırlıyorum the person ama. down. And then making the railings at the top of square destructible. And you know we can pause for the Buralar applause. kırılıyormuş. You Bak remove ben the bunu da bars as a bilmiyordum. result because when you have a Aa, ne gunfight diyorsun? involved,
Burayı da biliyorum. Bak bu da hoş olmuş. Çok iyi. A source of massive frustration when you're playing both Oha sides. çok iyi. Çok Same iyi. thing for gold vault, money Defalarca vault, you take ölmüştüm the burada. bars Bu out, Abi the bars evet. have gone. demirlere çarptığı için. There's other things. We moved the hatch Heh, in lobby burası. so it drops into vault. Tam buranın Ha. sağında kapı var Kalıyor, işte. evet. Lobby diye. Chances are you're going to get run out on, so we fixed those. You can still do them, but with Burası the da çok faster hoş. Ana kapıdan action çıkıp and vuranlara the bir things çözüm we've yok mu done to ya? move the vehicles Bir around, sürü araba you can eklemişler still onun do them, için. but you're gonna be Her yerde distracted araba and var. they're gonna know you're there, Süper. like the attackers will know you're there. So if you spawn at the front of jewelry where the Mesela Aa ara bak sokak. burası yok. we add Yoktu. an alleyway all the way Aynen. through, so you can go to the back access to terrace and everything else. We've played with the elevators, moved them around a Nice. little bit. They're still in the elevator shafts, obviously, but we've moved them around, changed the hatches and the way you can actually go into the Asansörde elevator. sıkışıp So kalıyorduk they're a mesela. little Burayı da bit more genişletmişler. usable. It's time that Bank needed some love and Aa Bank's yeni got some araçlar love. gelmiş. Oha çok güzel olmuş. Helal olsun. Çok güzel At our Hoş ya, çalışmışlar. featured bayağı season güzel back in yani. February, we teased that changes were coming to Elite Skins. Some of these new customization options are launching with Crystal Guard, and there are many more on the way in the future. Matt Daigle from the customization team has more. Hadi Bu bakalım. da çok güzel bu arada. Güzel bir değişiklik yani. Rainbow Six Siege'in bir So pazarını currently when you açsalar buy ya. an Elite, Ya all the keşke. assets in that Elite bundle Zengin are olacak linked bir sürü together. insan So var. Aynen you öyle. have all of it or none of it. So we worked to solve that as we showcased at the SI this year. We're going to be rolling it out in 2 stages. The first stage we wanted to bring to players as soon as possible. So for the upcoming season, players will be able to select between headgears and uniforms individually. For example, çok if iyi. you have Tachanka's unicorn headgear and you want to mix it with his Elite, you can do that. Haha iyiymiş. For the first stage, the op cards, victory dances, and the ability skins will remain linked to the uniform. So the second stage will be the product and feature we fully envision, where players will be able to mix Şu and anlık match sadece between every single kaskı asset. düzenleyebileceğiz. Skins, Sonra victory komple dances, tüm op her şeyi cards, their favorite headgears and değiştirebileceğiz. uniforms. And we also are bringing some customization options to op cards, but we'll let you know more about that in the future. We're looking forward to seeing everyone's favorite and unique combinations. Kalia. Balancing a live game never stops. And in this next segment, we're talking updates for Evet, Twitch, dediğimiz yere geliyorlar. Evet. IQ, along with an adjustment to the flash detection system. IQ'nun Mete'ye girmesine çok Daniel seviniyorum Perez ya. from Ubisoft Barcelona is the person to go over these changes. Take it away, Daniel. Evet hadi bakalım. Şu ana kadar söylenenler benim çok hoşuma gitti ya. Aynen. Right now, Twitch starts the match during the preparation phase using her own unique drone, unlike most other attackers. Artık normal Aa, bir drone'la drone'la başlayacak. başlayacak. Aa çok şükür ya. Attackers Ne güzel. to switch their selected operator during the preparation phase. So it didn't really make much sense anymore to allow you to start using Twitch's drone, as the change between operators should be seamless. So we wanted her to start the match with a regular Şey drone özelliği instead. gelecekti. Given that we were already Saldıran changing tarafındaydı the galiba. drone we Bir spawned operatör with, seçtikten we sonra wanted to aa dur ben also vazgeçtim ben şunu investigate improving the seçeyim. feel of Twitch's drone. Muhabbeti Ondan hiç gelecek. bahsetmediler ya. Galiba onu Kaldırdılar artık ya herhalde. 4. sezon ya da kaldırdılar. Mesela Mesela artık Twitch drone'u atlayabiliyor. Bir de sonsuza kadar ateş edebiliyor. Aa, belli mesafe yok sadece. Yok, hayır. Vay. Yani eskiden elektrik atıyordu, şimdi lazer atıyor. O da dümdüz gidiyor. Sonsuz menzile sahip. Bir de sonsuz mermiye sahip. Acaba lazer attığı için artık insana vurduğumuzda da daha mı çok can gidecek ki? 5 can gidecek. Eskiden 1'di, artık Aa, 5 can. beş. Bak bu olay da çok iyi. Bunu Twitter'da görmüştüm. Ama normalinden biraz daha geç atıyor. Aynen. Ve delme Reinforce süresi tarafından, var yani. Reinforce'ın arka tarafından vurabiliyorsun onu galiba. Aynen. Aynen bak. %100 bir tane patlayıcı atabiliyor. Ama eğer savunan kısım vurursa diğer bombaları gitmiyor fuse'un. Gene mute'la falan çalışmıyor ya da elektrik varsa Aynen. çalışmıyor. Mesela bir tane %100 attı. Bir de delik de açıyor işin güzel tarafı. Evet, o da çok iyi. For defenders, we don't believe this is going to be too punishing, although we'll be monitoring the change, of course. Çok iyi. IQ geliyor. Basically, what we're doing here is